Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da ciddi bir sağlık çalışanı açığı yaşanıyor. Özellikle koronavirüs döneminde bunun daha da üst seviyelere çıktığı açıklandı. Almanya'daki sağlık sistemiyle ilgili bir araştırma yapan sivil toplum kuruluşu Almanya'nın gelmiş olduğu noktayı bizlere ifade etti. Özellikle değerli izleyicilerimiz, yaşlı bakımıyla ilgilenecek sağlıkçılar, yaşlı bakımcılar şu an Almanya'da yok denilecek kadar az noktada. Şu anda pek çok kurum, yaşlı bakım evi bu hizmetleri verebilecek olan insanları arıyor, ancak maalesef şu anda bulamıyor. Ciddi bir sıkıntı var. Ayrıca bunun nedenlerinden bir tanesi de Almanya'nın sıkı tedbirleri, yani Almanya'ya gelip İşçi olarak bu tür işleri yapabilmek öyle kolay değil. 1000 tane kağıt kürek, prosedür, bürokrasi var. Yeni kurulan hükümetin çok acil bir şekilde buna el atması gerekiyor. Yine yayınlanan rapor Almanya'nın gelmiş olduğu noktayı bizlere enteresan bir şekilde gözler önünde seriyor ve anlatıyor. Rapora göre Almanya'da yabancı doktorların oranı salgın döneminde arttı, ancak bu artış yeterli gelmedi. Ülkede her 7 doktordan biri yabancı ülke vatandaşı. Hatta Almanya'nın doğusunda ve batısındaki bazı bölgelerde artık görev yapan doktorların çoğunu yabancı doktorlar oluşturuyor. Bu da yurt dışından gelen doktorların artık Almanya'nın sağlık sisteminde ne kadar önemli role sahip olduğunu ortaya koyuyor. Ancak maalesef ırkçılık bitmiyor. Almanya'nın acınacak bu haline rağmen Almanya'nın içerisindeki bazı ırkçılar maalesef yabancı istemiyorlar. Bakın, göçmen kökenlerin daha az yaşamış olduğu Brandenburg, Thüringen, Aşağı Saksonya'da dahi doktorların oranı %16'ya çıkmış durumda. Yabancı doktorların oranı. Yine enteresan bir istatistik arkadaşlar. Bunu da hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Hep anlatıyorum, beni takip edenler bilir. Almanya seçmece göçmen alıyor diye, öyle işe yaramayan göçmeni kapının önünden bile geçirmiyor. Bakın, Almanya'da yabancı doktorların 5000'i Suriyeli. 4500'ü Romanyalı, 2700'ü de Yunanlı. Evet. Hani ben hep anlatırken birileri karşı çıkıyor. Diyordu ki işte Suriyelilere ev sahipliği yapıyor falan. Tamam, yapıyor. Devamı ne? Devamı ne arkadaşlar? Devamı karpuz seçer gibi seçmece, iyi eğitimli olanı, işine yarayacak olanı, doktoru, mühendisi, işte hasta bakıcısı, yaşlı bakıcısı, ne kadar işe yarayacak adam varsa bunları topluyor, alıyor. Kendince haklı, ama birileri de çıkıp itiraz ediyor. Olur mu öyle şey? Herkese kapısını Almanya açtı diyor. Yok kardeşim, öyle bir şey. Şu anda Estonya sınırında yaklaşık arkadaşlar 5000 kişi var. Bir tanesini bile içeri almıyorlar. Niye? İşe yaramıyor. Diyor ki bunlar fasarya. Salla bunları diyor. Bana işe yarayacak adam, doktor, mühendis, öğretmen falan varsa bunları gönder diyor. Şimdi biz baktığımız zaman bu ayrım insan haklarına aykırı. Türkiye'ye diyorlar ya, siz bunları işte tutun, sakın ola ki Avrupa Birliği topraklarına göndermeyin. Türkiye'de ne hikmetse onların söylediğini yapıyor. Resmi olmayan rakamlara göre şu an Türkiye'de yaklaşık 10 milyon göçmen var arkadaşlar. Göçmen oteli haline gelmiş vaziyette bizim Türkiye'miz. Ama Avrupa'ya bakıyoruz. Avrupa kaliteli. Aynı karpuz seçer gibi, gel bakalım diyor. Gel gel gel, diplomanı göster. Ne iş yapıyorsun? O zaman alırım seni diyor. Bana göre haklı. Türkiye'nin bu politikayı benimsemesi gerekiyor. Ama ne diyorlar? Biz size 3-4 milyar euro para verdik. Al bu 10 milyon insana bak. Bunlara söyleyecek tek bir şey var. Göçmenini de al, paranı da al. Bunların hepsini al kardeşim, ne yapıyorsan yap demek gerekiyor. Ama yapan yok. Şu an Türkiye'de özellikle Euro'nun ve doların ciddi oranda artmasından dolayı vatandaş ekonomik olarak sıkıntı içerisinde. Kendi vatandaşına iş bulamazken ana vatanımız bir de üstüne bu göçmenlere nasıl iş bulacak diye çok merak ediyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Ben ırkçılık, yabancı düşmanlığı falan asla yapmıyorum. Ama neye benziyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bir aileyiz. Bir evimiz var. Evin içerisinde çoluk çocuk aç. Ekmek bulamıyor. Sen gidiyorsun sokaktaki adamın karnını doyuruyorsun. Bu durum bu. Tamam, durumun varsa sokaktakini de doyur. Bunda problem yok. Daha fazla ver. Bunda hiç sorun yok. Ama senin evde çoluk çocuğun aç, iş yok.
üniversite mezunları ya da diğerleri yurt dışına gidebilmek için her yolu deniyor arkadaşlar. Yani ana vatanımızın göç politikası öyle bir noktaya geldi ki artık sürdürülebilir değil arkadaşlar. Avrupa Birliği de aman sakın bana gönderme. Sakın kapının önünden geçmesinler diyor. Başka bir şey söylemiyor. Şimdi ben de size soruyorum. Bu ne zamana kadar sürecek? Türkiye'nin yapması gereken açık, belli. Açacaksın kapıları. Hadi diyeceksin, yolunuz açık olsun diyeceksin bu göçmenlere. Yolda giderken ekmeğini ver, suyunu ver, yolda bir şey olmasın. Arkasından su dökmek yok, geri gelmesinler. Yani bunu niye söylüyorum? Avrupa'nın pek çok sınırında bu göçmenlere, mültecilere yapmadıklarını bırakmıyorlar. Yunanistan'dan örnek vereyim. Meriç Nehri'nden suyun diğer tarafına geçenlere ne yapıyorlar? Yakalamış olduklarını üstünü başını soyuyor. Cebinde parası, telefonu varsa alıyor. Bunları tekrar Türkiye tarafına dayak ata gönderiyorlar. Ben bunların fotoğraflarını defalarca yayınladım, biliyorsunuz. Beni takip edenler bilir. İşte Avrupa Birliği'nin gerçek yüzü bu arkadaşlar. İnsan hakları, demokrasi falan diyorlar ya. Sen onu gel benim külahıma anlat. Hani mültecilerin hakları? Nerede? Merak ediyorum. Nerede? Çokoprens almaya mı gittiler? Mülteciymiş. Kapıya sokmuyorlar. Söze gelince demokrasi, insan hakları vesaire diyorlar. Peki bu göçmenlerin, mültecilerin suçu var mı? Yok. Hepsi ekmeğinin derdinde. İnsanca yaşayabilmenin derdinde. Ama bu insanların ülkelerini yine bu bizim tırnak içerisinde Batı yaptı. Bunlar yaptılar. Akdeniz'den, Afrika'dan her yıl yüz binlerce insan Avrupa Birliği topraklarına İspanya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan her yerden geliyorlar değil mi? O topraklara çıkıyorlar. Bu Afrika'daki insanların ülkelerini kim bu hale getirdi? Açlığa, yokluğa mahkum etti. Yine bu ülkeler yaptı. Sonra da diyorlar ki gelmeyin. Adama ekmek bırakmadın ki sen. Yiyecek ekmeğini bile aldın, Avrupa'ya getirdin. Belçika'dan örnek vereyim. Belçika değerli madenlerin altın, pırlanta gibi, zümrüt gibi Afrika'daki çıkartılanların tamamını neredeyse çıkartan ülke. Ne yaptı? Bu insanların bütün yeraltı kaynaklarını çaldı. Nereye getirdi? Ülkesine getirdi. Şimdi de diyorlar ki niye Afrikalılar geliyor? Niye gelmesin? Ne yiyecek bu insanlar? Taş mı yiyecekler? Arkadaşlar Avrupa öyle göründüğü gibi falan değil. İnanın bana, bakın Avrupa genelinde yaklaşık 5 milyon vatandaşımız gurbetçi olarak Avrupa topraklarında yaşıyor. Bizim kara kaşımıza, kara gözümüze meraklı değiller. İşleri olmasın, ikinci gün kapının önüne koyarlar. Yok 50 yıl önce gelmişsin, 60 yıl önce gelmişsin falan, bunların hiçbirinin hiçbir anlamı yok. Direkt sınır dışı, deport. Öyle yok. Hala yabancı görüyorlar ya. Ya adam dedesi gelmiş, oğlu gelmiş, torunu gelmiş. Çoğu vatandaşımızın çocukları Türkçe bilmiyor. Yani tamamen asimile olmuşlar. Ona rağmen hala yabancı olarak görüyorlar, göçmen olarak görüyorlar. Ya kardeşim bu adamın nesi yabancı? Senden daha iyi biliyor senin kültürünü. Enteresan. Kabul etmek istemiyorlar. Arkadaşlar bu konuyla ilgili lütfen siz de görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da lütfen bunları da tek tek yazın.